Herkese merhaba. Bilin bakalım şu an neredeyiz? 3 ülkenin kesiştiği noktadayız. Fransa, Almanya, İsviçre. Şu anda İsviçre topraklarındayız ama yan tarafta görmüş olduğunuz köprüden geçtiğinizde Almanya'da, bu tarafa geçtiğinizde Fransa'dasınız. Ulaşım opsiyonu çok fazla değil. Sadece 8 numaralı tramvaya binerek gelebilirsiniz. Biz de o şekilde yaptık. Tabii tramvaydan inince 15-20 dakikaya yakın yürüyorsunuz liman hangarlarının yanından. Mittelere bir ülkedeyiz. 3 ay sonra güneş gördük. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Gözlerim kamaşıyor güneşten. Şapeli göreceğiz şimdi. Belediye binasının önündeyiz. Normalde çok güzel bir avlusu ve bahçesi var. İçi de mimari olarak gezilebilecek, bedava girilebilecek bina. Ama bugün tatil olduğu için biz giremedik. ...1345 yılından beri var olan bir sokak. Çok eski zaten belli. 7/24 açık olan bir müzeye geldik. Pocket Museum ismi. Koleksiyon toplayanlar burada koleksiyonlarını sergiliyorlar. Eğer sizin de 30 adetten fazla ürünü olan bir koleksiyonunuz varsa, oyuncak gibi, biblo gibi küçük sergilemek için başvurabiliyorsunuz. Herkesin bir ay hakkı oluyor. Ayda bir bu penceredeki koleksiyonlar değişiyor. Dünyanın da en küçük müzesi olarak geçiyor. Burada sanırım insanlar sadece evin içinde değil, apartmanlarının girişine de çam ağacı koyup Noel'i kutluyorlar. Her apartmanın girişinde bir tane çam ağacı var. Eski şehrin giriş kapılarından bir tanesi Spallantor'dayız. Her bir köşe film karesi gibi değil mi? Binaların hangisi güzel karar veremiyorum. Binaların hepsi 1400 yılı yapımı buradaki gördüğünüz. Hepsinin üzerinde de yazıyor olması güzel bir detay. Ne yapıyorsunuz orada? Çabuk inin aşağı. Wall of Fame. Ünlü artistler ve burada Elizleri de var. Bu grafitilere destek olmak isterseniz sanatçılara bağış yapabilirsiniz. Münsterplatz'tayız. Arkamızda da Münster Katedrali. Aa, siz de mi buradaydınız ya? Biz de buradayız. Konum atsana her yerde. Katedralden çıkıp arka bahçesine geldiğinizde Ren Nehri ve bütün şehir manzarası gözüküyor. O yürüdüğümüz köprü, şapelin orası. Şu an karşınızda gördüğünüz kuleler. Basel'in en yüksek iki kulesi Roche Towers olarak geçiyor. İlaç firması, o da Basel'de genel müdürlüğü. Jean Tinguely tarafından yapılmış 10 tane sanat eseri bulunuyor bu havuzun içinde. Ve sadece kinetik enerjiyle çalışıyor. Hareketleri bu şekilde sağlıyorlar. Migros ailesi 50. yılına özel olarak bunu Basel'e hediye etmiş ve şu anda da Eskişehir'in merkezinde bulunuyor. Basel turumuzun sonuna geldik. Konuş artık. Videoyu beğenip
abone olmanızı rica ediyoruz. Diğer videolarımızı da izlemek için kanalımıza göz atarsanız seviniriz. Bir sonraki şehirde görüşmek üzere.